Neden yeni nesil Sherlock Holmes, duyguların Sherlock Holmes'u? Bu tekniği öğrenirse eğer, ki çok kolay, kendisi her zaman bunu kullanabilir. Hayatında uygulayabiliyor. Evet, Çok evet. güzel. Eğer siz de kaygı, endişe, sigaradan kurtulma, eski sevgiliyi unutma ya da vesaire bu tarz birçok psikolojik soruna sahipseniz ekran başına diyorum. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni sorarsanız bomba gibiyim. Biraz sonra duyguların yeni nesil Sherlock Holmes'u Banu Gökçül ile birlikte konuşacağız. Efendim kendisi davranış bilimleri ve NLP uzmanı. Eğer siz de kaygı, endişe, sigaradan kurtulma, eski sevgiliyi unutma ya da vesaire bu tarz birçok psikolojik soruna sahipseniz ekran başına diyorum. Çünkü kendisinden alacağımız tüyolar size de bana da faydalı olacak. Onu fazla bekletmeyelim ve yanına gidelim. Evet arkadaşlar, Banu Gökçül'ün yanındayız şu an. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz geldiniz daha iyi oldu. Teşekkür ederiz ağırladığınız için. Evet. Neden yeni nesil Sherlock Holmes, duyguların Sherlock Holmes'u? Bayağı vurucu bir yerden başladım. Kitapla ilgili söylüyorsunuz. Evet, İstersen aynen. onu da gösterelim. Aynen gösterelim. Süper Alt Bey'in yazı- sırları. Evet. Hı hı. Duyguların Sherlock Holmes'u yazalım mı? Ne titri yazalım, ne title yazalım, ne alt başlık yazalım dediler. Hı hı. İşte biliyorsunuz doktora programına da devam ediyorum hala. Fakat henüz tam tezle ilgili aşamadayım. Hı hı. Dedim ki ben artık hani bu akademik şeyleri falan çok sevmiyorum. Ne yazacağım? Bir şey yazmayın. Sonra Hı. dediler ki öğrencilerim, yayın evi vesaire. Senin en büyük özelliğin sana gelen bir seansta en fazla bilemediğin hani taş çatlası o da zevkten geliyorlar. 2 seansta sorunlarını çözüyorlar. Sen tam da o zaman bu Sherlock Holmes yeni başlamıştı bu Benedict Cumberbatch'in Evet, oynadığı evet. İngiliz dizisi. Sana şey diyelim, Sherlock Holmes diyelim. Çünkü çok biliyorsunuz konuya bakıyor. Sanki bir şey gibi, büyücü gibi tık 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 bütün detayları Aynen. aslında çok bilimsel bir şekilde ona deduction deniyor. Yani dibini görüyor bütün o ipuçlarından. Hı hı. Ben de insanlar bana geliyorlar, anlatıyorlar ve onların anlattıklarının dışında ya da çok gizli biçimde içinde diyelim asıl konu ne olduğunu görebiliyorum. Hem bu tecrübe, Hı hı. hem yılların birikimi, hem çok fazla insan görmek. Yani Çok 11 güzel olmuş üzerinde ama. çünkü, Çok bayıldım yani. İlginç bir şey burada söylemek istiyorum. Konularımız hepimizin birbirinden farklı gibi görünse de, herkesin konusu birbirinden farklı. Kilo, ilişkiler, aşk, meşk, iş, para, parasızlık, bolluk, kıtlık vesaire. Konu ne olursa olsun duygular insanlarda benzer, aynı. Dolayısıyla eğer iyi anlarsanız, hepimiz için söylüyorum bunu. Yani bu bana özel duyguları anlamak için bir insanın bedenini çok iyi gözlemlerseniz Hı hı. onun ne hissediyor olduğunu anlayabilirsiniz. Evet. Bu sebeple ben bunu çok iyi yapıyorum ve çözüyorum sebebiyle adımı öyle koydular. Benim de hoşuma gitti öğrencilerden böyle bir teklif gelmesi. Ben okudum. Kabul ettim. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür Ama ederim. bir şey sormak istiyorum. Temsil sistemleri. Evet. Yani gerçekten bir seansta kaygı, endişe ya da vesaire olayı yok edebiliyor muyuz? Yapıyorsak eğer lütfen üzerimde uygulayalım. Hemen memnuniyetle. Burada benim bir artı niteliğim yok aslında. Yani Hı hı. ben hani büyücü gibi bir enerji, mesela öyle lafları da hiç kullanmıyoruz, Hı sevmiyoruz, hı. istemiyoruz. Bizim her şey aslında zihnimizde bir temsil. Yani dünyada bir temsil. Mesela Paris. Hı hı. Nerede Paris? Yok Paris. Nerede Paris? İzleyen Paris yok. Beyoğlu. Nerede Beyoğlu? Yok Beyoğlu. Sen ve ben varız ve buradayız. Hı hı. Öbürlerinin hepsi bizim zihnimizde temsil. Mesela diyorum ki hadi Nilgüncüm, hava güzel, Ortaköy'e gidelim. Mesela diyorsun ki ama ne işimiz var Ortaköy'de? Neden diyorum çok güzel Ortaköy? Neden sen seviyorsun, sevmiyorsun da ben seviyorum? Çünkü Ortaköy'ün bizim zihnimizde bir temsili var. Hı. Senin orada yaşadığın anılar da aklında kalan resimler, o aklında kalan resimlerden duyduğun sesler Evet. ve hisler Ortaköy'le ilgili olumlu değil. Benimse gittiğim işte annemi götürmüşüm, House Olumlu. Cafe, oraya bir yere gitmişim, orada bir şey yemişiz, içmişiz. Güzel anlar bendeki resimler ve hisler. Ben seviyorum, sen sevmiyorsun. Ortaköy, sen seviyorsun diye çirkin, ben seviyorum diye güzel mi? Hayır. Ortaköy Allah'ın Ortaköy'ü. Ya da Bamya. Bazı %50 Bamya'yı sever, Bizde %50 sevmez. anımsattığı olaylar farklı. Bamya Allah'ın bamyasıdır.
Bamya'yı biz objektif göremeyiz. Ortaköy'ü, sevgiliyi, komşuyu, ilişkilerimizi, işimizi objektif göremeyiz. Hep filtreler vardır bizde. Farkında olmadan bir şey temsil ederler. İşte bu farkındalığı kazandırıp karşımızdakine, bunu kazandırmamıza da gerek yok. Yani bunu bir teknik olarak öğrenmek istemiyorsa. Seansta bununla ilgili bir değişiklik yaptığınızda o kişinin olayı, görüşü değişiyor. O zaman zaten ağrı da, acı da, sıkıntı da, her şey temsil. Onu değiştirdiğinizde bitiyor, gidiyor. Yani beyne kodlar mı yolluyoruz bir seansta? yapalım görsünler. Yani bir seansta birçok şey yapıyoruz. Yani bir şeye geçiyor, ondan sonra bir şey çıkıyor. Bir yıl bizim konumuz var. Yani bugüne kadar düşünsene sen buraya ne kadar çok anı biriktirerek, ne kadar çok temsil biriktirerek geldin. Ben de öyle. Dolayısıyla aslında karşımızdakinin hani hangi boyutuyla anlatacağım, yani terapi boyutuyla mı, yani müşteri boyutu, yani danışansınız mesela. Evet. Danışan diyor ki işte bir sıkıntısı olduğunu söylüyor. Aslında o sıkıntısının bedeninde nerede olduğunu buldurup, çünkü bedende yaşanıyor sıkıntı. Nerede yaşanıyor? Sıkıntı bazı kafasında, ama yine beden değil mi kafa? Tabii beyinde. Onun yerini buldurup onun temsillerini çözdürdüğümüzde bu değişiyor. Mesela YouTube izleyicilerim biliyorlar. Birçoğu orada koyduk bunları. Yaptık. Seminerlerde yaptıkça koyuyorum. Diyorlar ki işte 8 yıllık kolum ağrıyordu. Geçti. Ondan sonra işte bazıları da kaba da yazmış. Bu kadar kolay olacağını bilsem hani şey yapardım. Mesela annem de geçiremiyorum. Çünkü önce inanmak değil, yapmak lazım. Bakın bizim işimizde inanmayla ilgili hiçbir şey yok. Çünkü bilimsel bir şeyi inanarak olmaz. Yaparsın olur. Yani ben böyle yaparsam buramda bir şey olur mu? Olur. Kas olur değil mi? Aynen. Beynimde de bir egzersiz yapa beynimizde de plastisiti deniyor beynimizde de. Onda da bir yeni kas oluşturuyorsun bir şey yapa. Farkındalığın artarsa bu konuyla ilgili. Diyelim ki bana bir konuyla ilgili geldi. Sıkıntısı var, psikolojik, ruhsal vesaire neyse. Ya da fiziksel sıkıntısı, ağrısı var. Onu da geçiriyoruz, onu da. Çünkü temsilini bulup iyileştiriyoruz. Bu tekniği öğrenirse eğer, ki çok kolay, kendisi her zaman bunu kullanabilir. Hayatında uygulayabiliyor. Çok güzel. Peki. Yani sürekli bana ihtiyacı yok ya da işte ne bileyim psikiyatr ya da psikologları ya da koçlara ihtiyaçları yok insanların. Evet, doğru söylüyorsunuz ama herkes kendi beynini yönetemeyebiliyor. Ama arada gitmekte fayda var. Ben hala gidiyorum, bitmiyor. Doğrudur. Arada böyle bir cilalamakta fayda var. Peki kitaplarınızı okuyan danışanlarınızdan hayatım değişti, bir seferde kitabı okudum, uyguladım mı oluyor, yoksa tamam ama bizim seansta da bunu desteklememiz mi lazım diyorsunuz? Hangi sorunu yaşıyorsa. Yani kitap gerçekten okuyup uyguluyorsa, çünkü bu bir şey değil, roman değil. Evet. Bu bir kendini dönüştürme el kitabı. Daha doğrusu beynimizi kullanma kılavuzu. Aynen. Şimdi ben hepimize soruyorum. İşte alırız bir yerden bir tişört, değil mi? Bak. Tişörtte bakayım bunda var mı? Böyle bir etiketi mi? Genellikle koparıyorum. Koparmamışım. O bende bakın, de var. Bakın defter gibi arkadaşlar. Defter gibi burada kullanma kılavuzu var bu tişörtün. Bakın bir yıl bir şey, yedeği bile var. Yedek düğmesi bile var. Aynen. Şimdi bu beynin var mı kullanma kılavuzu? Yok. Doğuyorsun. İşte el yordamıyla bir ilkokul, işte el yordamıyla bir ne olduğunu bilmeden bir LGS'ler, YKS'ler. Aynen. Her sene isimler değişiyor, zamanlar değişiyor. İnsanlar şok oluyorlar yani, o kadar çok belirsizlik var ki. Şimdi bütün bunlar oluyorken bilmeden, hedeflerini bilmeden, zihinlerinde fark etmeden, bilinçaltlarına hangi modelleri gömdüklerini bilmeden büyüyoruz, yaşımız ilerliyor. Doğru. Yani benim zamanımda işte Koç Reeves vardı, basket oynardı bütün bizim jenerasyon, çünkü tek kanal vardı orada. Ondan sonra ne dizi izlersek onun etkisi altında kalıyoruz. Evet. Çocukken mesela dişçiye götürdüyse sizi ebeveynleriniz ve dişçiyi sevdiyseniz dişçi olmak istiyorsunuz. Dişçiyi sevmediyseniz ömür boyu dişçiye gitmek istemiyorsunuz. Şimdi biz bilmeden 6 yaşına kadar neredeyse bilinçaltımız çevredeki alfa değil, delta ve teta'da sürekli kayıt yapıyor. Vızz diye kayıt yapıyor. Ve başka bir level'a, yani şu anda biz seninle beta'dayız. Evet. Çıkır çıkır konuşuyoruz, beta'dayız. Bunun
biraz daha rahatlamış versiyonu. Hı hı. Alfa'ya yaklaşan versiyonu. Alfa'da hafif o şekerleme, dünkü rüyalar gelir vesaire. 14 yaşına kadar alfadayız. O zamana kadar o kadar fazla olumlama duyuyoruz ki, yani olumlama derken telkin, farkında olmadan. İşte biz biraz çekingeniz, bir de biz der anneler, hani babalarda. İşte Evet. biz biraz utangaçız, biz biraz işte çalışkanız, biz biraz tembeliz, biz biraz sakarız. Çocuk bütün bunları nereden öğreniyoruz? Ebeveynlerin sözlerinden. Hı hı. Ben diyor sakarım diyor. Nereden? Annen öyle söylüyor. Peki adının mesela Nilgün olduğunu nereden biliyorsun? Annemle babam koydu. Söyledi. Hayır öyle Nilgün, Söyledi. Nilgün dediler. Kimsin sen? Nilgün'üm. Evet. Bugünden sonra başka bir şey söylesinler, o olacağım. Tamam. Şimdi bana ne söylerlerse ben oluyorum ya. Evet. Farkında olmadan model olarak da hep çevremde gördüğüm insanların hayatını modelliyorum. Ve arkadaşlar, izleyicilere de söylemiş olayım. Bilinçaltı eğer anne babasından başka böyle farkında, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bilinçli zihnimizle, bilinçaltımıza istediğimiz bir modeli koymadıysak, Evet. ne bileyim, uyduruyorum, bir yazarı, bir iş adamını, iş kadınını, vesaireyi. Sporcuyu, yeni birini, yani bilinçaltı anne ve babayı kopyalıyor. Yani ya annen gibi oluyorsun ya baban gibi. Evet, doğru. Ve çok hatta haklısınız. bilinçaltında öyle oluyor ki canım, annenin evinin aynısını kurmuş oluyorsun. Zannediyorsun ki farklı. İnan aynı. Yani alışkanlıklar da aynı. Mesela benim annem hiçbir şeyini atamaz ve ben çok kızarım onu atmadığı için. Ben de atamıyorum yani. Ama benim şeyim başka, sebebim. Atmıyorum çünkü ne demek? Onun da sebebi başka. O da seviyor eşyasını. Anlatabiliyor muyum? Hepimizin hiç fark etmeden o anne babalarımızın sevmediğimiz huylarının neredeyse hemen hepsine sahip oluyoruz. Ya da inadına tam tersini oluşturuyoruz. Hı hı. O da yalan. Aslında bir çeşit yine onların devamı olan. Mesela bilinçaltı erkeklerde babalarını geçmek istemiyor. Evet. İhanet edermiş gibi algılıyor. Daha başarılı olursam. Kızlar da babaları gibi insanları tercih ediyorlar eş olarak otomatik, mesela. kesinlikle. Bütün gün onlarla çalışıyoruz zaten burada. Değil mi? Ve öyle bir ayılma oluyor ki, aha hiç fark etmemişim, hiç uyanmamışım. Ben ailesini inkar edenlerden oldum bu arada. Hı. Anne hemşireydi, baba edebiyat öğretmeniydi. Ben dedim sizin yaptığınız meslekleri yapmayacağım. Böyle bir hayatım yok. Ortaokul 1'de şekillendirmişim kendimi. Model olacağım, oyuncu olacağım, Fakat İstanbul'a model gideceğim. oyuncu da mesela birini beğeniyorsunuzdur. Birisi Tabii, gibi tabii. model. O zaman, çok çeşit model var. O zaman hiç unutmuyorum. Siz de belki bilirsiniz. Brezilya dizilerini ben çok severdim Banu Hanım. Marimar diye bir dizi vardı. Okay. Marimar'ı çok severdim. Onun sevgilisi rolündeki Joanne'i de çok severdim. Ve çok ilginç bir şekilde 2001'de gittiğimde yarışmama sunucumu Joanne yapmıştı, Bakar sunuculuğu. Wow. Ve ilk erkek arkadaşım o olmuştu benim. Bir ay Vay. takılmıştık ama sonra birisi gelmedi tabii. Bir ay Meksika sonrası dönmüştüm İstanbul'a. Ben hayatıma Enteresan. baktım. O da orada benle ilgili bir anı bırakmış oldum ona yani. Ne güzel. Bir şekilde onu beğendim. Onu hep kodladım beynime. Ben Peki, de bir böyle şey sormak olacağım, istiyorum. şöyle olacağım. Şu anda benim onun görüntüsü aklıma gelmedi. Hı. O Tayla'ydı, şarkıcı Tayla'ydı ama oyuncuydu da aynı zamanda. görüntüsü babana mı benziyordu, sana mı, kendine benziyordu? Sana benziyordu değil mi? Anneme ve bana benzerdi. İnsan tavrı, kendine hali. benzeyeni Evet. Tanıdık, bildik, güvenir zanneder. Evet. O yüzden de ilk aşklarımız genellikle kendimize benzeyen insanlardan olur. Babamın kime benzediğini söyleyeyim size. Yalan rüzgarıydı sanırım. Hepimiz Ona biliriz. benziyor. Victor Newman direkt. Ona benziyor. Ondan kaçardım ama ben. Korkuyorum demek. Aynen. Demek ki onun gibi bir figürle iletişim kurmaktan korkuyordum. Aynen, olabilir. Danışanlarımıza problemi doğrultusunda mı karar veriyoruz? Atıyorum 5 seans gelmelisin bana ya da bir seansta ben senin sorununu çözerim. Bunu merak ediyorum. Benim iddiam, yani lütfen hani izleyicilerin de seni de takip edenler de bilsinler. Benim iddiam bir kere de iyileştirmek. Çünkü olabilir, yani bir sorunu bir kere de iyileştirebilirsiniz. Hatta bir soruna bağlı böyle artçı sorunlar başka var. Sorunlar da. O artçı bir sorunu çözdüğünüzde bir yığın artçı sorunu da çözmüş oluyorsunuz. Bir tane teknik kullanmıyorum tabii. İşte Neurolinguistic Programming'de kullanıyorum, aile konstelasyonunda kullanıyorum, Gestalt'ta kullanıyorum. Ne bileyim, aklınıza ne gelir? EFT'de yapıyoruz. Bütün bunların dışında hiç alakasız başka oyunlarda oynuyoruz, role playing de yapıyoruz, hipnoz da yapıyoruz. Sizin de bir hipnoz deneyiminiz var galiba. Onu anlatayım size. Kendi kendine hipnoz yaptırıp kendi kendine bulmasını da sağlıyoruz. Yani o kadar çok teknik var ki. Şimdi
benim de YouTube kanalım var. 5-0. Evet, aşağıya zaten 5-0'ın sebebi bırakacağım. şu. Şimdi 4-0 var galiba değil mi? Bir de Evet, 5-0. evet. Neden biliyor musunuz? Dönüşmek isteyen, iyileşmek isteyen bir insan için şu anda teknikler son teknoloji. Yani şu anda değişmek isteyen biri bugün değişebilir. Çok var. Eskiden öyle değildi ama. Yani hepsi ortada. Hepsine YouTube'dan da erişir. Biraz Aynen. kazırsa dibini o kişiye de ulaşır, o bilgiyi de alır. Değişmek demeyelim. Hepimiz şahaneyiz. Kendimizin en iyi versiyonuna ya Yaratmak. da şey diyebiliriz. Mesela birçok insan bana o sebeple geliyor. Potansiyelimin altında yaşıyorum diyor. Potansiyelini Farkında değil yani. Aynen. Bütün tam kendini full bulmak. kapasite nasıl kullanacağını. Mesela onun için yani aslında bu kitap da öyle. Potansiyelini tam yaşayabilmen için al sana bir yan teknik yap olsun. Aynen, doğru Bu kadar. söylüyorsunuz. Evet. Siz de ne güzel hem YouTube'dan hem de bu tarz kitapları çıkararak Elimden geldiği insanlarla kadar, paylaşıyorsunuz. evet. Banu Hanım, peki benim bir arkadaşım gerçekten hipnoterapiye gitmişti. Evet. 6-7 sene önce falan. Hı hı. Erkek arkadaşını unutmak için, beyninden onu sildirmek için gitti. Hı. Başarılı da oldu galiba. Sonrasında güzel. devamlı bahsederken bir anda kesti ve biz arkadaş grubu olarak çok şaşırdık. 10 senedir bir ilişkisi vardı, ayrılıyor. Üstüne acı çektiği için ve devamlı ondan konuştuğu için ve kendi hayatını yaşayamadığı için hipnoterapiye gidiyor. Beyin için zararlı mı? Yani yaptığı şey Bakın, sonrasında farklı bir sorunla geri o gelir kadar mi? güzel bir soru sordun ki çok teşekkür ederim. Nefis bir şey bu. Şimdi her izleyiciler de çok iyi anlasınlar. Hipnoz demek Hı hı. uyanmak demek. Hı hı. Bakın uyumak demek değil. Evet. Şu anda biz hipnozdayız. Şu anda neyin hipnozundayız? Kamera bizi çekiyor. İşte Hı hı. izleyicilerimiz var. Hı hı. Ver elini bak şimdi. Bakın eli kaldı gördünüz mü? Ben kalsın dedim mi? Hı. Ben hipnozdayım demek. Bizim kafa zaten iyi. Sen bana bir soru sordun. Ben ne yaptım? Oraya hipnoza girdim. Cırrrr anlatıyorum. Evet. İşte yeni bir şey katabilir miyim? İşte içeriden eğer yeni sözcükler kullanırsam aleti değiştiririm. Yoksa aynı. Uyanıksam. Uyanık olmak demek nefes alın. Ayaklarınızın altında ise dikkatiniz ve nefesinizi farkındaysanız o zaman zihninizden geçen şeylerin yönünü istediğiniz yöne doğru götürebilirsiniz. Hipnozda olmak demek kendi makinenin içinden geçen düşünceleri kendinin düşünüyor olduğunu bilmiyorsun. Hipnozla uyanıyorsun aslında gibi bir şey. Ya da başka türlü söyleyeyim. Bizim bu Neuro-Linguistic Programming'i kurucuları Hı hı. bu arada NLP deniyor ya herkes de bilsin. NLP birçok iyi en son 20. yüzyıl zihinsel ve ruhsal dönüşüm Hı hı. yani psikoloji ve psikiyatri ne geliyorsa aklınıza bilgisini çabuk bir şekilde uygulayan teknikler bütünüdür. Hı hı. Bilimseldir. İçinde EMDR da vardır. Yani EMDR, eye movement, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma tekniği. Hı hı. Yani siz hipnoterapi diyorsunuz ya, Evet. unuttu diyorsunuz. Evet. O göz hareketleriyle duyarsızlaştırma tekniği yapılmış olabilir o kişiye. Hı hı. Ve artık onun görüntüsü anlamını yitirmiş olabilir. Yani tamamen unutmuyor ama artık önemini yitiriyor. Önemini yitiriyor. Mesela daha hani sevgili, aşk tabii ki hayatımızın önemli konularından ama diyelim ki mesleki olarak bir adam elektrikçi ve Hı. elektrik çarptı. Yani o elektrik çarpma sırasında müthiş bir kayıt o. Hı hı. Adam işte bütün bedeninde hissetti, kim bilir neler oldu. Onu travma yaşıyor. Evet. Bu travma bedenine kaydoluyor. Ve bu kişi bir daha artık şey yapamaz oluyor. Mesleğini icra edemez oluyor. Evine ekmek götüremiyor vesaire. Bunu EMDR deniyor işte göz hareketleriyle duyarsızlaştırma tekniğiyle iyileştirebilirsin. Artık elektrik o anısının ona verdiği o sıkıntıyı yok edebilirsiniz. Hı hı. Onu uygulamış olabilirler. Doğru bir teknik yani o zaman. Dedim ya biraz Hı hı. önce NLP'nin kurucuları 2 tane genç. Bunlar eskiden seminere başlarlarken böyle çok büyük gruplara birisi sağdan girermiş dermiş ki hipnoz vardır. Öbürü soldan girer dermiş ki hipnoz yoktur. Tamam. Yani İki ayrı hipnoz, düşünce. sen hipnozdasın, ben hipnozdayım. Hı hı. Hipnozdan çıkmak önemli. Hipnoz insanı uykudan uyandırır. Hı hı. Ha dersin. Ona aha efekti deriz. Hipnozla sen aslında bir olayın diğer parçalarını görmediğini, o kadar senin bilinçaltını kullanıyor, bilinç dışını kullanıyor. Hı hı. Bilincimiz bizim çok azıcık bir yer. Hı hı. Biz kendimizi işte akıllı zannediyoruz. Hani bir defa insan biliyorsun unutan demek. Sinekler var. Sinek geliyor. Unutuyor.
bir tane bir şeyi hatırlıyor. Halbuki o olay yaşanırken ses de vardı, görüntü de Her şey vardı, vardı. başka şey. Hı hı. O bir taneyi hatırlıyor. Renksiz hatırlarız mesela üzüldüğümüz şeyleri. Siyah beyaz hatırlarız. Ben hiç hatırlamam mesela, hep arkaya atarım. İşte mesela hatırlamamak ama orada ağırlık olabilir, yük olabilir. Ondan sonra senin o başka türlü ilişkilerine yansıyabilir, işine yansıyabilir. Farklı bir sorunla tekrar tabii, çıkabilir, yani değil mi? Çünkü uyutuyorsun işte orada bir Aynen. şey yapmışsın, dondurmuşsun. Dolayısıyla hipnoz işe yarar. İnsanlar kendi kendine hipnoz yapmayı öğrenebilir. Zaten yapıyoruz. Öyle mi? Kendi kendini hipnozdan uyandırmayı öğrenebilirsin. Yani modelleme dedik ya mesela. Evet anladım. Genç arkadaşlarımız için söyleyelim. Bütün işte biliyorsunuz ben öğrencilerle de çalışıyorum. Çok da Aynen. başarılı oluyor. Ebeveynleriyle de çalışmalarımız var. Bilinçaltlarına ileride olmak istedikleri, yani gitmek istedikleri üniversiteyi değil, gitmek istedikleri okulu değil, hani sınava giriyor, onu değil de ileride olmak istedikleri kişinin kim olduğunu düşünmeleri. Yani modelleme, birisini ne bileyim gençler mesela basketçi beğeniyor. O nelerde, hangi aşamalardan geçmiş, hangi üniversitelere gitmiş ya da ne bileyim varsayalım ki şarkıcı beğeniyor. O da nelere okumuş, nasıl olmuş. Bilinçaltına, bilinçli zihniyle insanın yeni bir model gömmesi onun o aşamaları fark etmeden tamamlamasını sağlar. Doğru. Eğer bilinçaltına model gömmezse birçok işte zaten sırf Türkiye'nin sorunu da değil, bütün dünyanın sorunu. Bununla ilgili de bir projemiz var inşallah. Gerçekleşecek kısa zamanda. İnşallah. Bütün dünyadaki sorun gençler tesadüfi bir şekilde 21 yaşına kadar bir şeyler yapıyorlar. Yani okullara yazılı. Sonra diyor ki ben aslında bunu okumadım. Ne yapıyor? İşte yapıyor. Üstüne master yapıyor. Yani altında başka bir şey okuyor. Üstüne onun master. Diyelim ki doktor olmak istiyor. Görmüş babasından. Doktor oluyor. Sonra aslında doktor değilmiş. O zaman genetik mühendisliğine gidiyor üstüne. Yani herkes aslında 21 yaşından sonra kendisinin kişiliğiyle ilgili neye olacağını anlamaya başlıyor. Dolayısıyla bunu anlayabilmek için şimdiden gelecekteki hayatımın bilinçaltıma modelini gömmem lazım. O zaman farkında olmadan bütün o adımlardaki aldığın tecrübeleri o istediğin kişiyi yaratmak üzere kullanıyorsun. Evet. Diyebiliriz. Evet, sağ olun. Çok aydınlatıcı oldu. Arkadaşlar bu arada alfa frekansı Banu Hanım Türkiye'yi ilk kez kazandıran kişidir. Kendisine bunu da sormak istiyorum. Çünkü alfa frekansı, ben dün akşam web site'ına girdim. Bir de bir şey soracağım. Bütün frekanslar niye 21 gün Banu Hanım? Siz biraz bahseder misiniz bu alfa frekanstan bize? Tabii. Ben aslında bunun şeyini de yapacağız. Yakında koyacağız YouTube'a. Anlatacağım iyice. Çünkü süper. Hep konuşuluyor. Aslında birkaç yerde var da sırf bu konuda öyle 3-5 dakikalık bir şey. Şimdi bizler uykunun derinliklerinde teta'dayız. Biraz üstünde. Uykunun nasıl diyeyim? Şu en altta delta'dayız. Teta'dayız, alfa'dayız, beta'dayız. Şu anda beta'dayız. Yani saniyede 14'ün üzerinde titreşiyor bizim beynimiz. Ama biz bunu duyabilir miyiz? Kulağımızın duyma sınırının altında. Hemen serbest çağrışım akma gerçekleşmesi için 21 tekrar yaptığında artık elektrik akımı oradan oraya sen düşünmeden akıyor. Yani ben bir alışkanlığı 21 gün yaptığımda 22. gün artık o otomatik davranış oluyor. Eğer bu kadar çok yapmazsam hemen unutabiliyorum. Aynı şeyin tersi de geçerli. Yaptığım bir davranışı 21 gün yapmazsam artık çabuk gidiyor. Yani, o zaman sigara için ben de uygulayabilirim bunu. Kesinlikle. Sabah zaten konuşmuştuk sizle çünkü. 3 hafta sürer ya hep böyle şeyler, terapiler, inzivalar vesaire. O bir davranışı, bir alışkanlığı içselleştirmeniz, bedene öğretmeniz için, yeni bir nöron bağlantısı kurabilmeniz İnşallah içselleştiririm bu sigara çünkü çok kötü Banu Hanım. Öncelikle o kelimeyi hiçbir daha söylemeyeceksiniz. Çünkü biz kelimeyi söyledikçe onu var ederiz. Doğru aklımıza da getiririz. Kelimelerle çalışıyor yani düşünceler. Beynimiz de düşüncelerle günde 60.000 düşünce geçiyor. Bu çok önemli. Günde 60.000 düşünce geçiyor. Onlar geçecek. Sen onları izleyen olacaksın. Tanıklık eden olacaksın. Yani şöyle düşün. Ruhun var. Ruhun arabanın içindeki efendi. Araba beden. Arabayı kullanan zihin. Evet. Atlı arabayı. 4 tane de at olduğunu düşün. Dagada dugada gidiyorlar. O 4 at duygular. Duygular olmadan gitmez o araba. Doğru. Çünkü duygular bizi motive ediyor, ağlatıyor, zırlatıyor, inat ettiriyor, bizi motive ediyor. Fakat zihnin o duyguları
doğru yöne götürmesi lazım. Araba var. Arabanın tekerleği kırılırsa nasıl gideceksin? Hiçbir yere gidemezsin. Efendi de hepiniz de orada oturmak zorunda kalırsınız. Doğru. O yüzden arabaya iyi bakmamız lazım. Ama arabanın içindeki efendi zihne ne diyor şoföre, arabayı kullanana, arabacıya? Şuraya gideceğiz diyor. O şuraya gideceğiz diyenin sen olması gerekiyor. Biz genellikle bunu bilmeyen insanlar araba nereye götürürse oraya gidiyoruz. Sonra da duygularımın ona biz şey diyoruz. Tepkiselsin demek yani. Reaction yapıyorsun. Hani kendini proaktif yönetemiyorsun. davranmıyorsun. Kendinin farkında da değil yani yönetici olduğunu. Dolayısıyla hani sigara ile ilgili konuya gelecek olursak öncelikle o kelimenin artık hayatında olmaması, onu var etmemen ve onu düşüncelerinden ayıklarsan o gelmez. Ne bileyim ben işte çok çikolata yiyen insanlar var. Ben de yerdim, severim de. Bulursam yerim. Harika bir çikolata getirdiyseniz hiç de hayır demem. Ama çikolata kelimesi günlük hayatımda artık yok. Kelime yok. Anladım. Getirirsen var, o hala yeriz. Yani keyfi sigara içenler böyle yapıyor o zaman. Evet, çünkü bazı ortada. arkadaşlarım bir iki içiyor, ertesi gün aramıyor. Yok ortada. Ama sizin şimdi durumunuzda ben bilmiyorum tabii nasıl. Bazıları hani nikotin bağımlılığı da oluyor. El alışkanlığı. Kesinlikle el alışkanlığı. O zaman çok kolay zaten hayatınızdan gidecek. Sonra size danışan olarak geleceğim bu konuyla ilgili. Hindistan'a ve Nepal'e gittiniz. Orada değişik bir anınız var mı? Benim çok gitmek istediğim, görmek istediğim, keşişlerle tanışmak istediğim bir yerler ama... Her an değişik zaten orada. Çünkü bütün uyaranlar bulunduğumuz yerden çok daha farklı. Her an anı aslında. Ama benim izleyicilere de önereceğim şey, şu anda zaten inşallah bir an önce bu salgın günlerinden kurtuluruz. Ve seyahat etmeye yeniden başlarız. Orada bildik deneyimlerden farklı bir şeyler, yani ben her zaman mesela sightseeing deniyor ya İngilizce, hani gittin ne yaptın, resim çekti, etrafı gördü, onların hepsi, annem de öyle diyor, televizyondan ben hepsini görüyorum zaten diyor, öyle oluyor, öyle bir şey değil de bir kursa gitmek, meditasyon yapmak, bir şey öğrenmeye, yani orada halkın içinde bir haftada olsa kalacağı bir şeyin içine gitmek onlara gerçek seyahat, gerçek dönüşüm, gerçek farkındalık kazandırır. Çünkü aynı kafayla bir yere gittiğin zaman aynı kendini taşıyorsun. Doğru. Onu değiştirebilmek için orada bir şeyler yapmak lazım. Ben orada çok fazla egzersiz yaptım. Çok yogalar yaptık. Oruçlar tuttuk. Oruçlar nasıl oluyor? Hiçbir şey yenmiyor ve içilmiyor mu 24 yoksa? 24 saat. Sabah bozuyorsun. Breakfast diye İngilizce'de. Fast biliyorsun oruç demek. Orucu bozmak. Yani aslında sabah bozulur oruç. Öyle. Çünkü işte pilavla bozarlar. Hani pirinç yumuşak bir şeyle ki hani mide şey yapsın diye 24 saat tutulur. Neden oruç tutuluyor? Bedene, yani nefse hükmedip nefsin farklı durumlarındaki haleti ruhiyeni gözlemle. Sen aslında hep bu kendin sandığın kendin değilsin. Evet. Yani açken farklısın, sinir sistemin değiştiğinde farklısın. Ben olmaktan çıkarım. Deriz mesela öyle, ama bir bakıyorsun aslında belli bir süre işte detokslar falan yapmışsınızdır. 3-5 gün aç kaldığınızda bedeniniz ne yapıyor? İçerideki zehirleri yiyor besin diye. İçerideki zehirleri besin diye yediği için sen 3-5 gün belki hafif işte başın ağrıyor, yorgun gibi hissediyorsun ama 5 gün sonra çok dinçleşiyorsun artık, çünkü bedendeki bütün zehirleri kendi metabolizman besin diye yemiş, artık yok. Dolayısıyla herhangi bir şey yediğin zaman, uyduruyorum, küçük bir ceviz, bir yumurta bilmiyorum, onu yediğinde onun etkisi direkt beynine enerji olarak geliyor. Yani bir yıl gözüm açıldı dersin mesela. Kendime geldim. Gözün açılmasının sebebi onun besinin, enerjisinin senin direkt metabolize ettiğin ve artık bedeninle bir oldu. Bir şey söylemek istiyorum. Hani dedim ya, enteresan. 10 gün şey yapmıştık. Silence retreat deniyor. Susma. Hiç konuşmuyorsun. Yani bizim aslında oruçta da aynı şey var. Oruçta hani yemek yememek ya, aslında susmak da dahildir ona. Yani 30 gün tuttuğumuz oruçta susmak da önemli. Ama biz susmuyoruz. Susmak çok kıymetli bir deneyim. Dolayısıyla herkese tavsiye edeceğim deneyim bir süre susmak. Çünkü sustuğunuz zaman zihninizin kalıplarını izleyebilirsiniz. Hani günde 60.000 düşünce geçiyor dedim ya. Günde geçen o 60.000 düşünceyi izleyen olursanız kendi
bilgisayarınıza, programınıza neler yazılmış olduğunu görürsünüz. Ve o zaman dersiniz ki ben bunlardan memnunum, devam edin. Yok ya, bunlar yazılmış bana, ben istemiyorum bunları. Ben kendimi böyle tanımlamak istemiyorum. Yeni program yükleyeyim. Çünkü her şey bizde var. Yani bizim bir şeyimiz var değil mi? Hepimizin bir akıllı telefonu var. Evet. Şimdi akıllı telefonda WhatsApp sen kurmamışsan ben seninle iletişime geçebiliyor muyum? Geçemem. WhatsApp'ın yok, atamam. Ama WhatsApp var mı o telefonda yüklersen eğer? Var. Var. Yeni bir program yüklersen yükleniyor mu o telefon? Evet. Beynimiz de öyle. Bana yeni bir program yükle, hemen çalıştırıyor alet. Doğru. Ben o programı yüklemek istiyor muyum? Önce programa ihtiyacım var mı? Program istiyor muyum? Hani dedik ya sigara konusunda. Aynen. İzleyicilerimiz. Sigarayı bıraktığımda hangi program kalmayacak? Belki boşlukta mı hissedeceğim kendimi? Nelerin yerini dolduruyor? Yeni programlar neler olabilir? Yani yeni şeyler anlatabiliyor muyum? Diyelim ki çok Instagram'a bakılıyor şimdi sosyal medyada. Sosyal medyaya hangi niyetle bakıyor? Doğru. O her beğeni tıkladığınızlarında bize biliyorsunuz dopamin salgılıyormuşuz, endorfin salgılıyoruz. O beğenilerin dopamin salgıladığının bilincinde misin? Değil misin? Değil misin? Orayı bir şey öğrenmek için mi kullanıyorsun? Arkadaşlarına iletişim kurmak için mi? Kafa dağıtmak için mi? Yoksa seni esir mi alıyor? Ben kendimden söz etmek istiyorum. İşimle ilgili çok sık kullanıyorum. Seviyorum da kullanmayı. Biraz kafamı da boşaltmamı sağlıyor. Eğer ayık uyanık değilsem, Instagram'ın hipnozuna girdiysem saatlerime mal ediyor. Doğru. Ve benim yaşayacağım canlılık hissedeceğim zamandan gerçek endorfin demeyelim, oradan da salgıladığımız gerçek bir tecrübe yaşamama engel oluyor ama. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ayık uyanık olmak lazım, farkında olmak lazım. 2 saat Instagram'da geziyorlar mesela. İşte hipnozuna girmiş oluyor. Girdi, daldı, gitti. Çünkü o çok güzel kurulu bize bir şey satmak üzere. Aldım, bir şey aldım, saç şeyi aldım. Buradan da söyleyeyim. Saça sarıyorsun, saçlarımda hep derdim vardır. Ve hemen 3 dakikada çok güzel gözüküyorlar. Havlu. Yalan, öyle bir şey yok arkadaşlar. Aldım, ne kurutuyor? Kendi havlu daha çok kurutuyor. Instagram'da ben şimdi hiçbir şey Şunu almadım. anlatmak istiyorum. O benim saçımla sorunum olduğunu bilip onu bile bana koyuyor. Yani o kadar enteresan ki. Lütfen ayık uyanık olmakta fayda var. Doğru. Ve en büyük sorunlardan biri internet kullanan insanların tek boyutlu hep o bilgisayarlar biliyor, bizi yönlendiriyor olduklarını bilmemiz. Yani zannediyoruz ki herkes benzer düşüncelere sahip. Size başka bir şey geliyor, bana başka, hepimize başka şeyler geliyor. Birçok insan bunun farkında değil çünkü. Doğru, haklısınız. Herkes birbiriyle benzer düşüncelere sahip. Çok tatlış bir sohbet oldu ya, ağzınıza sağlık. Ama ben hep soruyorum, kimle söyleşi yapsam en son? İzleyicime, eğer bir kaygısı, bir endişesi, bir fobisi varsa ama doktora gidemiyorsa, NLP uzmanından yardım almak istemiyorsa, evde uygulayabileceği bir şey önerir misiniz? Hemen önereyim. Bir şey mi? 1, 2, 3 ne istiyorsanız. Bir nefes alsınlar önce, bir nefes alın. Dikkatlerini ayaklarının altına versinler. Dikkatin ayağının altında olması insanı ana getirir, şimdiye getirir. Tamam mı? Bu bir. İkincisi nefes. Nefesi karnına kadar gidiyor olmak hemen otomatik rahatlatır. Hemen bir şey olduğunda nefes alıp karna kadar gidiyor mu, yukarıda mı? Mesela kızgın ve öfkeli bir insan hemen der ki nefes al dersin. Der ki almayacağım işte. Halbuki alıyorsun zaten. Karna kadar alsan hemen olay değişir. Dolayısıyla ilk cümle, dikkat neredeyse enerji oradadır. Evet, doğru. Dikkat nerede? Dikkatim beni hedefime götüren yerde mi? Tamam mı? Dikkat öyle bir şeydir ki arkadaşlar, böyle elinizde bir fener varmış gibi düşünün. Bu tarafa götürürsen bu tarafa aydınlatır, bu tarafa götürürsen. Ben bu feneri nereye aydınlatmak istiyorum? Hedefimi mi aydınlatmak istiyorum? Yoksa fener mi beni götürüyor? Peşinde? Odaklanmaları lazım yani. Odaklanmak, 5 duyumuz. 5 duyum nerede? Hep sorsunlar kendilerine. Dikkatim şimdi nerede? Gözümde mi? Kulağımda mı? Benim dikkatim beni istediğim yere götürüyor mu? Genellikle insanlar dikkatlerini istemedikleri şeye veriyorlar. Çok aşırı. Hep istemedikleri şeyi söylüyorlar. Hep sevmedikleri şeyi, hep olumsuzu söylüyorlar. Bu beynin bir sorunu. Bir insanın mutlu olması normal değil. Hep mutsuzlukta zihin çünkü.
Doğru. Dolayısıyla buradan şunu söyleyebilirim. Mutlu olmak istiyorsanız nefes alın. Ondan sonra deyin ki kendi kendinize dikkatimi olumlu ve gerçek şeye vereceğim. Yani nelere sahibim? Bakıyorum etrafıma, Allah'a çok şükür işte ağacım var, şeyim var, dikmişim, uğraş. Çok güzel bir bahçeniz var. Kendini sahip olduğun güzel şeye verip onun sende ne hissettirdiğini ne odaklan. Mesela ne hissettiriyor? Buramda bir rahatlama. O buramdaki rahatlamayı, öbürünün kalbinde bir rahatlama, öbürünün başında neyse. Orandaki o rahatlamayı bütün bedenine yay. Çok güzel. Çok basit bir antrenman ama çok mantıklı. Yaparsa bütün günü mutlu olur. Bütün gün unuttuğunda tekrar nefes alıp ayaklarının altına gelip tekrar nelere sahibim hatırlaması kafi. Çünkü insan ben de unutan uygulayacağım. demek. İnsan unutan demek. İnsan unutuyor. Artık unutmak normal. Siz hatırlarsanız daha önde olursunuz, daha mutlu olursunuz. Yani bunu kullanmak gerekiyor. Kullanmanın efendisi de işte. Evet. Aynen. Arkadaşlar, Banu Hanım'ın 4 tane kitabı var. Aşağıya zaten hepsini belirteceğim. YouTube hesabını da yazacağım. Kullanmayı öğrenmek lazım. Çok kitap var. Aynen. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum ben size. Çok mersi. Bu video arkadaşlar özel olacak demiştim. Evet, bence çok özel oldu. Eğer siz de sevdiyseniz Banu Hanım'ın da YouTube'unu aşağıya paylaşacağım. Benim de hesabımı aynı şekilde zaten biliyorsunuz. Bizi beğenmeyi, likelamayı, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum.